Bugün yoga yapmaya değil, bugün harbiden çiğ köfte yemeye geldik. Türk sucuğumuz var bu arada. Kangal sucuk getirdim. Bizi izleyen Türk girişimcilere ya da girişim yapmak isteyen genç yatırımcılara ne söylemek istersin? Şu an bir kaçak çay olsaydı içti. Adam bayağı gözümün önünde çiğ köfteyi dövüyor falan. Hiçbir Türk'ü de buradan o Türk evinde hissetmek hissini yaşamadan göndermeyiz. Türklerden bahsediyorsak biz Türkler olarak gerçekten yemeğe çok düşkün insanlarız abi. Abi bizim dükkanımızın en önemli şeyi her şey homemade, ev yapımı. Valla Ubud'daki benim tek Türk restoranım burası olabilir. Mutfakta en iddialı olduğumuz yemek hangisi peki? Buradan bir yatırım tavsiyesi vermek isteseydim abi net bir şekilde çiğ köfte dükkanı ya. Mükemmelin sonu yok abi. Yok. Kayıt zamanı. Para kazanma zamanı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Hoş geldin dükkanımıza. Dükkanınıza hoş bulduk. Şeref verdin. Eyvallah. Sen de bizi çok güzel ağırladın. Masada bu arada kısırımız bulunuyor ama bu detaylara geçmeden önce sizi Batu ile tanıştırmak istiyorum. Merhabalar arkadaşlar. Evet abi, sana özel bugün çok güzel sorularım var. Doğaçlama olacak. Videodan önce gösterdim bu. Unuttum ama. Ben direkt sorularla başlayacağım ama zaten sorular arttıkça senin aslında buraya nasıl taşınma sebebinin her şeyin aslında açığa çıkacak. İlk sorumuzdan başlayalım. Başlıyorum. Bekliyorum. Ama ondan önce harbiden bir masayı göstermek istiyorum. Bugün Bali'nin Ubud bölgesindeyiz. Güzelim Ubud bölgesindeyiz. Bugün yoga yapmaya değil, bugün harbiden çiğ köfte yemeye geldik. Nereden geliyor bu? Bu arada sen mi yapıyorsun? Biz yapıyoruz burada kendimiz. Kendiniz yapıyorsunuz. Tamamen Türk lezzetine uygun isotumuzu kullanıyoruz, biber salçamızı kullanıyoruz. Urfa'dan isot getiriyoruz. İsot getiriyor mu falan? Urfa'dan mı geliyor isot? İsotu Urfa'dan getiriyoruz. Abi sen Urfa'yı buraya getirmişsin. Kısırımız var bu arada. Bayağı altın günü yapıyoruz. Evet. Şöyle kısırımızı da gösterelim. Ve burada bir Churro. dessert var. Yani bir tatlımız var ama bu Türkiye'ye ait bir tatlı değil. Yok değil. Neden bu masada? Bu masayı neden katletiyoruz? Abi ben Latin Amerika'da çok gezdiğim için oranın lezzetini çok seviyorum ve buraya o lezzeti de taşımak istedim. Bu Latin Amerika'da biliyorsun çok meşhur churros diye bir tatlı. Bu arada benim tatlılarla alakalı genel kültürüm sıfır. Yani bu nedir abi? Bu abi kızartma, hamuru kızartarak yapıyoruz. Dışı çıtır, içi biraz yumuşak. Üstüne biraz sinem tarçın döküyoruz. Aha. Biraz da çikolata sosu yapıyoruz. Biraz da çilekle süslemiş arkadaşlarımız sağ olsun şefler. Vallahi bir şey diyeceğim. Harika kokuyor. Teşekkür ederim. Şöyle yakından göstereyim. İsmi neydi? Churros. Churros. Yani. Enteresan. Deneyeceğiz video arasında. Şimdi hop şöyle videoya geçelim. İlk sorumuzla başlayalım abi. Alaçatı ismi nereden aklınıza geldi? Alaçatı ismi aslında benim aklıma gelmedi. Burası daha önceden bir restorandı yine. İsmi Alaçatı'ydı. Bir gün ben burada Ubud'da yolda yürürken bir abimizle tanıştım. Çok şans eseri yolda giderken bizim Türkçe konuştuğumuzu duyup selam verdi bize. Tanıştığın arkadaş Türk ama. Evet, Türk'tü. İsmi Kaan. Ondan sonra bu arkadaşla samimi olduk. Biraz sohbet, muhabbet etmeye başladıktan sonra ben burada kalmak istediğimden bahsettim ona. Ve burada bir yer açmak istediğimden bahsettim. O da bir anda bana teklif etti. Ben dükkanımı satıyorum, almak ister misin? Dedim abi ben zaten seni arıyordum ya. Allah gönderdi seni yani. Eyvallah. Gökte verken yerde buldum. Bu arada konudan bağımsız Hakan abiye bir teşekkür edebilir miyiz? Kamera arkasında mutfağı dizginleştirdi ve evet kaldığımız yerden devam. Vay be. Hani yolda hiç tanımadı. Direkt yoluma çıktı ya bu restoran benim öyle söyleyeyim yani. Hiç daha önceden restoran işiyle çok... Yani ailemin restoranı vardı ben üniversite zamanlarındayken yanlarında çalışıyordum. Ama normalde ben tasarımcı bir adamım yani. Normal şirketlerde, ajanslarda çalışmış, öyle bir geçmiş olan. Çok bir enteresan insanım. bir girişim aslında. Yaşınız kaçtı bu arada? Yaşım 37. 37. 37 yaşında hala girişimle uğraşmak bence büyük bir beceri abi. Arkadaşlar inanmıyorlar bu arada. Sözünü getirdim. 37 yaşında olduğumu sürekli gülüyorlar orada. Bu arada hiç göstermiyorsun. Yani Alaçatı ismini ben çıkarmadım. Alaçatı ismi vardı. Ama Alaçatı ismi sana öyle bir yakışmış ki yani. Teşekkür ederim. Böyle Yani harbiden dükkanın dizaynı aslında böyle değildi. Biz kendimiz bir ay içerisinde değiştirdik dizaynı. Biraz Alaçatı havası yaratmak istedik açıkçası. Alaçatı'da da daha önceden bulunmuştum. Çok vardı. Yani yazdığımız vardı orada geçmişte. Bu yüzden hep bir Alaçatı sempatim vardı. O yüzden değiştirmek istemedim. Burada çok fazla Türk var biliyorsun yaşayan. Çok iyi. Özellikle Ubud bölgesinde.
Dedik ki niye değiştiriyoruz, yani yabancı bir isim yapmaya gerek yok. Alaçatı ismi kalsın. Burada Türk insanlara güzel hizmet verelim. Hem Western, Batı mutfağımız olsun, hem Türk mutfağımız olsun. Çok iyi bir karar. Herkesi birlikte ağırlayalım dedik. Eyvallah, eyvallah. Geldik ikinci sorumuza abi. Ben bu arada senin gerçekten hayatını merak ediyorum ama burada hayatından ziyade biraz da Türk girişimcilerin ya da Türk vatandaşlarının Bali'de bir girişim yapmasından bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz aslına bakarsan bu olacak. Daha açılış yapmadı dükkanın. Bu açılışa hazır mısın ve heyecanın var mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Aslında abi açılışa çok daha önce başlayabilirdik ama ben biraz mükemmeliyetçi bir insanım kendi sektörüm, işimden dolayı. Her şey tam olmadan, yani bir yemeği belki 4 defa, 5 defa pişirip tattırıp bütün buradaki çevreme arkadaşlarımı çağırıp Hakanları da çağırıyorum. Sürekli yemek de yeniyoruz birlikte. Buradan Hakan Bey, Hakan abi ve Miray Hanım'a sevgiler, selamlar. Yani mükemmeliyetçi olduğum için abi her şey çok iyi olsun istiyorum. Dizayn da çok iyi olsun, menü de çok iyi olsun, lezzetler çok iyi olsun. Aslına bakarsan ben burayı 40 gün önce falan devraldım. Bir 20 gün önce açabilirdim dükkanı ama yok, illa her şey çok güzel olacak. En lezzetli şekilde olacak. Ama bizim Türklerde bir şey var böyle ya. Bizim mükemmel kavramımız çok yükseliyor. Yani gerçekten yükseliyor. Böyle mükemmelin sonu yok abi. Yok yani. Anladın mı? Kısmetse yarın açıyoruz arkadaşlar. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama. Vallahi bir ay sonra falan izlerler. Her şey gönlünüzce olsun bu arada. Tebrik Çok ederiz. Arada da bir çiğ köfte yiyelim ya. Abi Niye ben böyle? onu diyecektim, sana ayıp olmasın. Aa, olur mu abi ya? Hemen Şöyle. Ben şunu gözüme kestirdim geldiğimden beri. Ben denedim bu arada ama hiç denememiş gibi yapacağım. Eyvallah. Vallahi 10 numara bir tadı var. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Merak ettiğim bir soru daha var. Bir konu daha var. İlk gün, yani ilk açılışta yarın en çok hangi yemeği satmak istersin ya da isterdin? Hani şu satılırsa benim harbiden böyle beni tatmin eder dediğin bir şey var mı? Valla aslında en iddialı olduğumuz yemeklerimiz et yemeklerimiz. Ama nedense en çok... Bayağı et yemeği de var. Yani Türk... Evet, Wagyu. Yes. Türkiye Wagyu isteğimiz var. Avustralyan bifteği. Ama açıkçası en çok çiğ köftenin satacağını bekliyorum. Çünkü burada çok fazla Türk var ve insanlar çiğ köfte meraklısı. Sürekli insanlar soruyor çiğ köfte çıktı mı, çiğ köfte geldi mi? O yüzden en çok onu satacağını inanıyorum. Kısır çok satar gibi geliyor. Çünkü hem vegan yemek buradaki Evet, çok yaşayan, mantıklı bu arada. evet, yoga yapan insanların, işte vegan beslenen insanların lezzetine de çok uygun. O yüzden hem Türklere hem de Batılılara satabileceğimiz bir yemek olarak düşünüyorum. Çok iyi bir girişim bu arada. Yani buradan bir yatırım tavsiyesi vermek isteseydim abi net bir şekilde çiğ köfte dükkanı ya. Ama harbi böyle isotuyla, salçasıyla ne bileyim ezerken falan onu şov halinde. Bizim Türkiye'de aslında bir Oses diye bir yer var. Oses Gurme. Bilirsiniz. Karaköy'de. Adam bayağı gözümün önünde çiğ köfteyi dövüyor falan. Yoğurmuyor, dövüyor. Bayağı böyle bir yer var. Buradan gerçekten bir yatırım tavsiyesi verebilirim. Belki o tadı Endonezyalılara sevdirebilirsiniz. Neden? Çünkü acıya bayılıyor bunlar. Evet. Umarım yarınki açılışta bol bol çiğ köfte satarsın. satarım. Mutfakta en iddialı olduğunuz yemek hangisi peki? Abi köftede çok iddialıyız. Köftede. Burada çünkü ben çok mekanda köfte denedim, Türk köftesi. Ama hiçbir zaman o evimde yediğim köftenin, Türkiye'de yediğim köftenin lezzetini alamadım. Kendimi evde hissedemedim. Bizim burada Abi sende aşçılık var o zaman yani bir... Yani yapıyorum, yemek yapmayı seviyorum. Öyle Eyvallah. bir aşçılık, öyle bir eğitimim yok, öyle bir geçmişim de yok. Ama evimde her zaman kendim yemek yaparım. Gezerken de hep kendim yapardım yemeklerimi. Abi Türkiye'de yemek yapan erkek sayısı çok az sayıda. Evet, doğru. Ve Çünkü anneler genelde erkek çocuklarını prens gibi yetiştiriyor. değil mi? Prenses gibi desek daha iyi. Evet, aslında Doğru. prenses gibi. Değil mi? O yüzden çok Türk erkekleri yemek yapmayı bilmiyorlar. Doğru. Eyvallah. O yüzden abi köftede biraz iddialıyız. Köftede de zaten yine Australian beef, Wagyu eti kullanıyoruz. Tam birebir Türk lezzetini tutturduk. Eyvallah. Herkesi Türk köftesi yemeye davet ediyoruz buraya. Eyvallah abi. Bu arada Batu'nun hesabını buraya bir yere ekleyeceğim. Buraya ekleyeceğim daha doğrusu. Merak ettiğiniz sorular varsa bizden gelenlere muhakkak olacaktır. En azından bir yardımcı olursan çok seviniriz bu arada. Yani sonuçta bu bir deneyim abi. Sen bunu denemeden önce bilmiyordun ama bir deneyimledin kendi yorumlarınla, kendi deneyimini bize şimdi aktarıyorsun ve bu da çok önemli bizim için. Umarım
Türkiye'den buraya gelmek isteyen insanlar da Evet. doğru bir biraz girişimde yolunu yardımcı olmaya Devam çalışırım. Biraz zor bir süreç çünkü. zorlu bir süreç. Eminim öyledir. Hiç bilmeden yapmak gerçekten zor ama benim de burada tabii destekçi arkadaşlarım, bana yardımcı olan insanlar oldu. Onların da çok büyük etkisi var. Birlikte inşa ettik. Eyvallah. Şu an bir kaçak çay olsaydı içtim. Kaçak çay getirtiyoruz abi. O Ne da diyorsun? yolda. Evet, Türk çayımız var bu arada. İstersen demliğimiz var, çaydanlığımız var, her şeyimiz var. Bir çay demletebiliriz. Abi zahmet vermeyelim ama bir mutfağa ya da mutfağı gezmekten ziyade şöyle bir ortamı göstermek isterim ya da şu anda konuşurken buranın videosu muhtemelen videoda akıyor olacak arka planda. Biz sorulara devam edelim. Tamam. Şimdi bu Alaçatı ismi çok iddialı bir isim. Burayı Alaçatı gibi hissettirmek için ne yaptın? Ben onu da merak ediyorum açıkçası. Yani burası Alaçatı vibe'ı veriyor ya. Veriyor mu sence? Bence vermiyor. Vermiyor. Çünkü hiç öyle bir çabam olmadı. Objektif bir yorum oldu bu arada. Hiç öyle Vallahi. bir çabam olmadı yani. Alaçatı gibi hissettireyim olmadı yani. Tamamen aslında biraz daha Ubud vibe'ı. Ya Aslında şu an Alaçatı'ya gitsen yine bu vibe'ı orada görebiliyorsun. Ama Görebiliyorsun. asıl gerçek Alaçatı vibe'ı bu değil. ben biraz daha şey beklerdim yolda gelirken, hiç görmedim burayı bu arada. Yolda gelirken şey şundan mavi beyaz Değil mi? işte falan. Yani Alaçatı gibi, Herkesin anladın aklına mı? o canlanıyor. Standart Alaçatı. Çok tatlı bir sorun var bu arada. İlk gelen müşterine ne ikram edeceksin? Bu da çok ince bir hareket olur senin için. Ben de merak ediyorum. Aslında her gelen Siz de merak müşterimize edin. bir şey ikram edeceğiz. O İlk zaman gelen arkadaşlarıma tabii ki çiğ köfte, belki wagyu steak, sucuklu yumurta. baba çok iyi Sucuklu fikir bu arada. Türk sucuğumuz var bu arada. Kangal sucuk getirdim. Nereden getiriyorsun onları? Sipariş veriyorum internetten, getirtiyorum abi Jakarta'dan. Güzel Biraz ya. sahanlar aldık bakır. Sahanda sucuk ikram edeceğim arkadaşlarıma. Çok iyi fikir ya. Çok güzel. Vallahi harika. Ama bu arada her gelen müşterimize ikramımız olacak. Sadece ilk müşterimize Ama değil. ilk gelen müşterine bir jest mi olması gerekiyor? Onların masasını donatacağım. Kaçta açıyoruz sabah? Yarın sabah 9'da bekliyorum arkadaşlar. İlk aldığım parayı şuraya da az Türk şeyi olsun. Net bir şekilde bu arada. Aynen, çerçeveletip basacağım. Bir çiğ köfte daha gömmemiz yok mu Olur abi. peki? Çiğ köfte olur. Sen gömmüyor musun? Ben gömeyim hadi, ben de gömeyim. Sen de göm. Vallahi 10 numara ya. Bu arada beni gerçekten davet ettiğin için teşekkür ederim. Sen davet etmeden ben bayağı böyle baskın yapar gibi geldim değil mi? Aslında ettim. Dün sizin konuşmalarınızı duydum Alvina'yla. Aha. İşte video çekelim falan gibi muhabbetler dönünce dedim ki neden burada çekmiyorsunuz? Bence videoya güzel bir konu olur. Çok Türk iyi. restoranında çekiyor Çok olmak. iyi bir fikir bu arada. Vallahi Ubud'daki benim tek Türk restoranım burası olabilir. Çünkü başka yer bilmiyorum. Var birkaç tane daha. Ve geldik son sorumuza. Son soruyu sormadan önce. Nasılsın? Çok iyiyim. Biraz yorgunum. Belki belli oluyordur tipimden. 40 gündür çok yoğun çalışıyorum yani. Bir gecem var. Vallahi bir hiç gecem yok. uyumamış gibi bir adamla şu anda sohbet ediyorum. Evet, aslında öylese diyebiliriz yani. Ama yani yeni bir yer açmanın verdiği enerjiyle, heyecanla tabii ki çok mutluyum, iyiyim. Yani yeni bir yer açıyorsun, bunun vermiş olduğu heyecanla Tabii. düşmüyorsun ve tamamen motivesin. Evet. Şimdi bizi izleyen Türk girişimcilere gerçekten tek bir örnek verseydin, yani bir motivasyonel bir cümle ne olurdu? Hani sadece yapın gibi değil de hani böyle gerçekten senin geldiğin, deneyimlediğin ve kendi yorumundan bir şey istiyorum. Bizi izleyen Türk girişimcilere ya da girişim yapmak isteyen genç yatırımcılara ne söylemek istersin? Şöyle Abi biraz daha aslında belki klasik olacak ama yani korkmamak lazım ya. Biraz daha cesaretli olup yapabileceğine inanmak lazım yani. Çünkü gerçekten yapıyor. İnsan inandığı zaman bunu yapıyor yani. Bir şekilde olmaz diyorsun, bilmiyorum diyorsun, hiçbir bilgim yok diyorsun ama o yola girdiğin zaman kendiliğinden akmaya başlıyor. Mutlaka yolda arkadaşların oluyor, onlarla birlikte bir şekilde bu yolu ilerletiyorsun. Yani yol kendiliğinden buluyor. Ben buna inanıyorum her zaman. Benim hiç aklımda restoran işi yoktu ama bir anda karşıma çıktı. Ben de öyle bir insanımdır, kısmete inanırım. çok inanıyorum. Böyle hayatımda karşıma bir şey çıktığı zaman buna girerim, dalarım yani. Hiç alakam bile olmasa. Ve hep bana güzel karşılıklar vermiştir böyle şeyler. Bu işe de Çok öyle güzel. girdim ve o yüzden çok güzel olacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum bu arada, bütün samimiyetimle söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani bizim tanışmamız bile bir vesile belki de. Hani burada tanıştık, ben buraya uğrayacağım, sen geldiğinde Çangu'ya ya da işte buraya müşteriler, illaki izleyenler gelecektir eminim ki, umarım da gelir. Yani bir kapıyı Yani- açar, ben her zaman onu söylüyorum.
Ben burayı açarken seninle tanışıp burada bir videoyu çekeceğimiz aklımdan bile geçmez. Hayatın karşına çıkardığı şansları, fırsatları değerlendirmek lazım. Benim buraya kaçıncı gelişimdi bu? Ben buraya aslında yine yaşamaya gelmiştim ama ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Eyvallah. Ama bir şekilde işte o kısmet oluştu ve karşıma bir şeyler çıktı ve girdik. Bol kazançların olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Abi bizim dükkanımızın en önemli şeyi her şey homemade, ev yapımı. Çikolatayı kendimiz yapıyoruz, makarnayı kendimiz açıyoruz. Oo. Hemen hemen her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani peanut sosu bile dışarıdan almıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Her şeyi kendimiz. Çok iyi bu arada abi. Videoyu izleyen herkes neden Alaçatı restorantı tercih etmeli? Şimdi Türklerden bahsediyorsak, biz Türkler olarak gerçekten yemeğe çok düşkün insanlarız abi. Yani güzel yemek yemeyi seviyoruz. Gittiğimiz ülkelerde kendi lezzetlerimizi iyi bir şekilde denemeyi, tatmayı da seviyoruz. Bayılırız. O yüzden buraya gelecek bütün Türklere, kendini evinde gibi hissetmek isteyen bütün Türkleri buraya gelmesi için davet ediyorum. Elinizden geldiğinde yapıyorsunuz, Evet. ben de şahit oldum. Hemen hemen her şey Türk lezzeti. Eyvallah. Evet, başka yemeklerimiz de var ama hiçbir Türk'ü de buradan o Türk evinde hissetmek hissini yaşamadan göndermeyiz. Senin şöyle bir auran var abi, yani enerjin çok yüksek. Şu anda yorgun olmanı saymıyorum. Gerçekten karşılaman, o naif konuşman, gerçekten bu aslında çok ince hareketler ve insanı tatmin eden şeylerden biri. Bu da aileden gelen ya da yetiştirilme şeklinden gelen bir şey diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim abi. Videomuz bu kadar abi. Katıldığın Memnun için oldum abi. memnun oldum. Ben Teşekkür memnun ederim. oldum. O zaman videoyu izlediyseniz, sonuna kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sorunuz olursa Batu abi yazarsanız memnun oluruz ya, sorun olmaz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Eyvallah. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer gerçekten videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Objektif yorumlarınızı da merak ediyorum. İlk videolarım biliyorsunuz doğal ve samimi bir şekilde, en içtenlikle. Sizleri seviyoruz. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.